Sokak kedilerinin bize anlatmak isteyip söyleyemediği 7 şey. Bir sokak kedisine baktığında ne görüyorsun? Biraz kirli tüyler, biraz ürkek bakışlar ve belki de sadece sıradan bir kedi. Ama gerçek şu, o bakışların içinde insanlara anlatmak isteyip asla söyleyemeyeceği şeyler var. Sokak kedileri konuşamaz ama davranışlarıyla, gözleriyle ve sessizliğiyle bize çok şey anlatırlar. Belki de mesele onların konuşamaması değil, bizim dinlemeyi bilmememizdir. İşte sokak kedilerinin bize anlatmak isteyip söyleyemediği 7 şey. 1. Ben de evin bir parçası olmak istiyorum. Bir sokak kedisi bir apartmanın önünde saatlerce bekliyorsa ya da bir kapının önünde oturup içeriye bakıyorsa, aslında söylediği şey şudur: ben de bir yere ait olmak istiyorum. Kediler özgür ruhlu olarak bilinir. Ama gerçek şu ki, her canlı gibi onlar da ait olmayı ister. Bir evin sıcaklığını, bir insanın sesini, bir köşeye bırakılmış küçük bir mama kabını. Sokak kedisi için bunlar sadece detay değil. Bunlar hayatta kalmanın değil, hayatın ta kendisidir. 2. Benden korkmana gerek yok. Sokak kedilerinin çoğu insanlara mesafelidir. Yaklaştığında geri çekilirler, ani hareketlerden ürkerler. Ama bu korku değil, tecrübedir. Çünkü sokak kedilere şunu öğretir: her insan güvenli değildir. Bir sokak kedisi sana yaklaşmıyorsa aslında şöyle demek istiyordur: beni incitmeyeceğinden emin olmak istiyorum. Eğer bir gün sana doğru birkaç adım atarsa, bil ki bu bir mucizedir. Çünkü bir sokak kedisinin güveni parayla değil, sabırla kazanılır. 3. Ben aç değilim, sadece görünmek istiyorum. Bir sokak kedisi bazen mama kabına değil, sana bakar. Belki de aç değildir ama seni izler. Çünkü sokak kedileri sadece yemek istemez. Onlar fark edilmek ister. Bir insanın gözlerine bakmak, onunla aynı dünyada olduğunu hissetmek ister. Belki de içinden şöyle diyordur: beni sadece bir sokak hayvanı olarak görme, ben de bir canlıyım. Bazen bir kedinin en çok ihtiyacı olan şey bir parça yemek değil, bir parça ilgidir. 4. Sokak sandığın kadar özgür değil. İnsanlar sık sık şunu söyler: bırak, sokak kedileri özgür. Ama sokak özgürlük değil, belirsizliktir. Her gün yeni bir tehlike, her gece soğuk bir zemin, her sabah acaba bugün yemek bulabilecek miyim sorusu. Bir sokak kedisi bize şunu anlatmak ister: özgürlük güzel ama güvenli olmak daha güzel. Onlar için sokak romantik bir hayat değil. Sokak, hayatta kalma mücadelesidir. 5. Benim de bir hikayem var. Bir sokak kedisinin tüylerinde izler vardır. Bir kulak kesik olabilir, bir gözü biraz kısık, bir patisi toplayabilir. Bunlar sadece fiziksel detaylar değil. Bunlar yaşanmışlıkların izidir. Belki de bir zamanlar bir evi vardı. Belki bir insan onu terk etti. Belki küçücükken sokakta büyüdü. Ama her sokak kedisi şunu söylemek ister: ben sadece bir sokak kedisi değilim, benim de bir hikayem var. Ve çoğu zaman bu hikaye düşündüğümüzden çok daha ağırdır. 6. Bana bir gün değil, sürekli yardım et. Bir sokak kedisine bir gün mama vermek güzeldir. Ama ertesi gün onu unuttuğunda, o kedi yine yalnız kalır. Sokak kedileri şunu anlatmak ister: beni sadece vicdanını rahatlatmak için sevme. Bir kap su, bir köşe barınak, bir düzenli mama. Onlar için mucize değildir. Ama hayatta kalmanın tek yoludur. Bir sokak kedisi için en değerli şey sürekliliktir. Çünkü sokakta en zor şey açlık değil, belirsizliktir. 7. Sana güvenirsem bu benim için büyük bir risk. Bir sokak kedisi sana başını sürttüğünde ya da yanında uyuduğunda, bu sadece sevimli bir hareket değildir. Bu, onun sana verdiği en büyük şeydir: güven. Çünkü sokakta güvenmek, yanlış kişiye denk geldiğinde hayatına mal olabilir. Bir sokak kedisi aslında şöyle demek ister: sana güveniyorum, lütfen bunu boşa çıkarma. Belki de bu yüzden bir sokak kedisinin sevgisi bu kadar değerlidir. Çünkü o sevgi, korkunun içinden geçerek gelir. Kapanış. Belki de onlar konuşmuyor değil, biz duymuyoruz. Sokak kedileri konuşamaz
Ama susarak çok şey anlatırlar. Belki de her gün yanından geçtiğin bir kedi sana sadece şunu söylemek istiyordur. Beni gör. Bir gün bir sokak kedisiyle göz göze geldiğinde, onu sadece bir hayvan olarak değil, bir hikaye olarak gör. Çünkü sokak kedileri şehirlerin en sessiz ama en gerçek tanıklarıdır. Ve belki de insanlara en çok benzeyen canlılar onlardır. Sevilmek isterler ama bunu istemekten utanırlar. Ve eğer bu videoyu izlerken aklınıza bir sokak kedisi geldiyse, belki de şu an bir yerde, bir kapının önünde, bir köşede sizi bekliyordur. Unutmayın, bir sokak kedisinin hayatı bazen bir kap mama, bazen bir kap su, bazen de sadece bir insanın durup onu fark etmesiyle değişir. Eğer siz de sokak kedilerinin sessiz dünyasını daha yakından hissetmek istiyorsanız, Kedi Kültür'de buluşmaya devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kedilerle kalın, vicdanla kalın, hoşça kalın.